Herkese merhaba. Ben Muaz Kalaycı. Öncelikle kısaca kendimden bahsedeyim. Gazeteci ve yazarım. Aynı zamanda Dubai'de çalışmak isteyen sağlık profesyonellerine hizmet veren bir danışmanlık ajansım var. Dubai'de yaşıyorum ve aynı anda Türkiye'deki gazetecilik faaliyetlerime de devam ediyorum. Merkezi Brüksel'de olan Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun bir üyesiyim ve bu kurum tarafından verilen ve uluslararası geçerliliği olan bir basın kartım var. Hasbihal isimli bir de kitabım bulunuyor. İngilizce ismi Tell Me olan, yani Türkçe anlamı Bana Söyle isimli bu kanalda birçok dilde altyazı seçeneği olan Dubai'yi tanımanıza yardımcı olacağım. Bu serinin tamamını Dubai videoları için oluşturduğum oynatma listesinde bulabilirsiniz. Ayrıca birçok ünlü isimle ve fenomenle yapılacak söyleşilerimi de kaçırmamak için lütfen kanalımı takip edin. Hadi bakalım, başlıyoruz. Dubai hakkında daha önce birçok arkadaşımız gerek kendi kanallarında gerekse sosyal medya platformlarında, bloglarda tanıtıcı yayınlar yaptılar. Dubai'nin bir de Muazcasını sizlere anlatmak isterim. Dubai, paranın güce ve ihtişama nasıl dönüştürülebileceğinin en büyük kanıtı olan şehirlerden birisi. Burası, Birleşik Arap Emirlikleri'nin nüfus yoğunluğu en fazla olan emirliği. Dubai, dünyanın birçok ülkesinden insanların çalışmak, yaşamak, tatil yapmak ya da alışveriş için geldiği bir şehir. Tatil ve alışveriş için burasını tercih eden insan sayısı o kadar fazla ki onları da nüfustan hariç tutmak sayısal tutarsızlığa neden olur. Turistlerden birisinin gidip yerine hemen diğerinin geldiği Dubai, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Filipinler, Sri Lanka gibi ülke vatandaşlarının birçoğunun çalışmak ve yaşamak için bir gün yerleşme hayalini kurduğu bir yer. Şehrin nüfusunun büyük bir bölümünü de zaten bu ülkeden gelen insanlar oluşturuyor. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nin para birimi olan dirhem, onların kendi ülkelerinin paralarına kıyasla çok daha değerli. Mesela bir dirhem 4072 Hindistan rupisine, 13 Filipin pezosuna, 23 Bangladeş takasına ve 2 Türk lirasına eşit. Dolar kuru burada sabit. 1 doların dirhem karşılığı 3,67 dirhem. 1 euro ise 4,35 dirhem. Bu ülkelerin vatandaşlarının yanı sıra Mısır ve Suudi Arabistan gibi diğer Arap ülkelerinden, Avrupa'dan, Türkiye'den, Amerika'dan, Orta Asya'dan, Çin'den, Tayland'dan, hatta Brezilya'dan bile vatandaşlar çalışmak için buradalar. Burada oturum vizesi almak için bir iş yerinde çalışıyor olmanız gerek. Anlaştığınız iş yeri sizin için tüm masrafları da karşılayarak bir vize almak zorunda. Ayrıca Dubai'ye gelmek için uçuş masraflarınız da yine işveren tarafından karşılanıyor. Eğer işveren diğer aile bireyleri için vize masraflarını karşılamıyorsa, her bir aile bireyi için sizin onlara sponsor olmanız ve vize almanız gerekiyor. Bunu her yerde bulabileceğiniz amir ofislerinde yapabilirsiniz. Bu konu biraz daha ayrıntılı bilgi verilmesini gerektiriyor. Bundan sonraki videolarda Dubai'de oturum ve çalışma izni almak için aklınızdaki tüm soruların cevaplarını veririm. Eğer Dubai'ye ilk kez gelecekseniz bilmeniz gereken küçük ayrıntılar var. Dubai, uluslararası havalimanına inecek şekilde uçuşunuzu planlayabilirsiniz. Ancak daha hesaplı olacağını düşünüyorsanız, Dubai Marina gibi merkezi bir yere sadece 57 kilometre olan Şarja Havalimanı içinde biletinizi alabilirsiniz. Abu Dhabi'den de bilet alabilirsiniz. Ancak 97 kilometrelik bir yolculuğu göze almanız gerek. Dubai'ye geldiğinizde Uber ya da Careem gibi cep telefonu uygulamalarını kullanarak taksi çağırabilirsiniz. Ya da havaalanı çıkışlarında bulunan taksileri de kullanabilirsiniz. Ki bu seçenek diğerlerine göre daha hesaplı olacaktır. Dubai Havalimanı'ndan taksi ile Dubai Marina'ya gelmek isterseniz 320 dirhem ödemeniz gerekir. Bunun dışında havalimanında da istasyonları bulunan metro gibi toplu taşıma seçeneklerini de kullanabilirsiniz. Dubai'ye geldikten sonra oto kiralamak isteyebilirsiniz. Ancak bunun için geçerli bir ehliyetinizin olması gerekiyor. Bazı ülkelerin ehliyetleri Dubai'de geçerliyken bazı ülkelerin verdiği ehliyetler geçerli değil. Buraya gelmeden önce eğer oto kiralamak istiyorsanız ülkenizin ehliyetinin Dubai'de geçerli olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Mesela Türkiye'nin ve Avrupa ülkelerinin ehliyeti Dubai'de geçerli ve vize süresi boyunca kolaylıkla oto kiralaması yapılabiliyor. Oto kiralama için Skyscanner gibi internet sitelerini kullanabilirsiniz. Dubai'de yaşamak isteyenlerin merak ettiği konuların başında Dubai'deki yaşam koşulları var. Eğer Dubai için bir kusur bulmamız gerekiyorsa belki de buna sadece sıcağı gösterebiliriz. Ancak Dubai'deki olağanüstü soğutma sistemleri bu sorunu ortadan kaldırıyor.
Sıcağa maruz kalmak zorunda olanlar maalesef apartman inşaatlarında, yol inşaatlarında, temizlik hizmetlerinde çalışan işçiler oluyor. Çok sıcak hava ve nem Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kendini oldukça hissettiriyor. Ama yılın diğer yarısında muhteşem bir hava Dubai'lileri bekliyor. Dubai olağanüstü sakin, sessiz, kavganın az değil, hiç olmadığı, herhangi bir Avrupa kentini aratmayan modernliğe sahip bir şehir. İhtişamlı gökdelenleri, estetik yapıları, güzel sahilleri ve tertemiz sokakları ile yaşamak için ideal bir yer. Yaşamak için ideal bir yer, evet, ama bunun için iyi bir gelirinizin olması da şart. Çünkü Dubai için ucuz bir şehir diyemeyiz. Gelir ve giderlerle ilgili sonraki videolarda ayrıntılı bilgiler vereceğim. Dubai'de oturmak için apartmanlar, villalar ve townhouse'lar olmak üzere 3 farklı seçeneğiniz var. Her 3 seçenekte de birbirinden farklı fiyatlandırmalar var. Çünkü Dubai'de lükste sınır yok. Mesela yıllık kirası 60 bin dirheme de 600 bin dirheme de kiralık villalar bulabilirsiniz. Yani kesenize uygun bir kiralama yapmak mümkün. Ancak kiralama yapmadan önce geçerli bir oturum izninizin ve Emirates ID'nizin olması gerekiyor. Eğer ev satın almak isterseniz de son zamanlarda ev fiyatlarının oldukça düştüğünü bilmenizi isterim. O kadar çok ev inşaatı devam ediyor ki önümüzdeki yıllarda ev fiyatlarının daha da düşmesi bekleniyor. Burada çoğunluğunu Filipinli ve Afrikalı kadınların oluşturduğu kadınlar tam zamanlı veya yarı zamanlı evde yardım hizmeti veriyorlar. Yatılı olarak da yardımcı çalıştırmayı düşünebilirsiniz. Ayrıca eğer villada oturmak isterseniz bahçenizin bakımı için resmi tatil günleri hariç her gün gelen ve bahçenizle ilgilenen bahçıvanlara aylık 200-300 dirhem ödeyerek hizmet satın alabilirsiniz. Dubai'de alınabilecek en ucuz iki şeyden birisi araba, diğeri de benzin. Burada çok güzel arabalara ucuz fiyatlarla binebilirsiniz. İster SUV olsun, ister binek otomobil olsun, burada fiyatlar oldukça uygun. Dubizzle.com internet sitesinden ikinci el arabaların fiyatlarına bakabilir ya da markaların kendi internet sitelerinden 0 kilometre arabaların liste fiyatlarını bulabilirsiniz. Özellikle arabalar için ikinci el pazarı çok daha uygun. Benzinin litresi 2 dirhemden bile daha az. Araba ve benzin ucuz olunca kat edilen kilometre sayısı da fazla oluyor. Bu nedenle ikinci el arabaların kilometresi de genelde yüksek oluyor. Yollar çok şeritli ve muhteşem. Dubai'de 7-8 şeritli yollar görmek sizi şaşırtmasın. Ancak yolların geniş ve dümdüz olduğuna aldanıp sürat yapmayı denemeyin. Çünkü her yerde hız tuzakları var ve eğer limitleri aşarsanız 600 dirhemden başlayan cezalar canınızı oldukça sıkabilir. Fakat şunu belirtmeliyim. Dubai'de belirtilen hız limitlerinin üzerine artı 20 daha ekleyebiliyorsunuz. Yani hız sınırının 100 olduğu bir yolda 120 ile gidebilirsiniz. Fakat bu Abu Dhabi için geçerli değil. Abu Dhabi'de tabelalarda yazan hız sınırına aynen uymak zorundasınız. Şunu da hatırlatmadan geçmeyeyim. Araba almak için de Dubai'de oturma izninizin ve geçerli bir ehliyetinizin olması gerekiyor. Araba almak için ehliyetinizin Dubai için dönüştürülmesi lazım. Bunu RTA denilen merkezlerde kolaylıkla halledebilirsiniz. Ancak eğer ülkenizin ehliyeti Dubai'de geçerli değilse burada yeniden sınavlara girmeniz gerekecek. Ev ve araba almak için kredi çekmek isterseniz veya ihtiyaç kredisine başvurmayı düşünürseniz oranlar gayet makul düzeyde. Oranlar yıllık %3 ile 5 arasında değişiyor. Bu kredi çektiğiniz bankaya ve kredi türüne göre değişiyor. Burada İngiltere menşeili HSBC ile ABD menşeili Citibank şubeleri bulunuyor. Bu bankaların yanı sıra Emirates NBD, Dubai Islamic Bank, Mashreq Bank, Rak Bank, First Abu Dhabi Bank, Nur Bank gibi bankalarla da çalışabilirsiniz. Dubai'ye geldiğinize göre ülkenizde sevdiğiniz insanları bırakıp da gelmişsinizdir. Ve onlarla WhatsApp gibi uygulamalarla görüntülü ya da sesli konuşma yapmak isteyebilirsiniz. Ancak bu maalesef VPN olmadan mümkün değil. Onlarla özgürce yazışabilirsiniz ama internet üzerinden arama yapamazsınız. Fakat cep telefonu operatörlerinin kendi geliştirdiği Botim gibi uygulamaları kullanarak sesli ve görüntülü aramalar yapabilirsiniz. Dubai'de Du ve Etisalat adında iki ayrı GSM operatörü bulunuyor. Du Dubai'ye, Etisalat da Abu Dhabi'ye ait iki ayrı operatör. Her ikisini de Dubai'de kolaylıkla kullanabilirsiniz. Eğer turist olarak geliyorsanız havaalanlarında vize süreniz boyunca kullanabileceğiniz hatları alabilirsiniz. Eğer burada oturum sahibiyseniz, oturum aldıktan sonra hattınızı tamamen açık kalacak şekilde bir pakete transfer edebilirsiniz. Her bir operatörün farklı tarifeleri var.
Bu tarifelerin en önemli özelliği dünyanın birçok ülkesini tarifimizdeki dakikaları kullanarak arayabiliyor olmamız. Fakat oturumu olan insanlar için en uygun bir tarifenin 125 dirhemden başladığını bilmeniz gerekiyor. Dubai'nin meşhur plajlarını da unutmamak gerek. Burada La Mer, Kite, GBR gibi harika plajlar var ve tamamen ücretsiz. Plajlar oldukça bakımlı ve deniz gerçekten temiz. Ayrıca sahil kesimindeki bazı otellerin kendilerine ait plajları var ve su parkları da mevcut. Oteller oldukça bakımlı ve hizmet kaliteleri oldukça yüksek. Dubai, lüksün olduğu gibi eğlencenin de merkezi. Dubai'de dünyaca ünlü bir şarkıcının konserine gidebilir, Burj Khalifa'da muhteşem bir ışık gösterisi izleyebilir, kulüplere katılıp hafta sonları çöl safarilerine katılabilir, Meetup gibi cep telefonu uygulamaları sayesinde birçok etkinliğe dahil olabilirsiniz. Ayrıca Dubai'deki sinema salonları sayesinde dünyaca ünlü filmleri tüm dünya ile aynı anda izleyebilirsiniz. Dubai'deki sağlık sistemi de merak edilenler arasında. Dubai'deki sağlık sistemi tamamen özel sağlık sigortası üzerine kurulu. Çalıştığınız iş yeri sizin için bir sağlık sigortası yaptırmak zorunda. Hastanelerde Türkiye dahil birçok milletten doktorlar çalışıyor. Eğer bir sigortanız yoksa veya ihtiyacınız olan şey sigortanızın kapsamında değilse sağlık hizmeti pahalı denilebilir. Fakat endişe etmeyin. Bu konuda da makul fiyatlara sağlık hizmeti veren hastane ve klinikler var. Sağlık hizmeti konusunda da ayrıca bir video yayınlayacağım. Ayrı bir videoyu hak eden başlıklardan birisi de Dubai'deki eğitim sistemi. Bunun için ayrı bir video hazırlayacak olsam bile kısaca bahsetmek istiyorum. Dubai'de eğitim sisteminin birçok ülkeye göre çok iyi seviyelerde olduğunu söylemeliyim. Okullarda İngilizce eğitiminin yanı sıra ikinci bir dil için daha eğitim veriliyor. Okullarda eğitim kalitesi gerçekten iyi. Okullar çocukların sadece eğitim gördükleri yerler değil, birçok kulüp ve etkinliklerle sosyalleşebildikleri verimli ortamlar. Amerikan ve İngiliz olmak üzere iki ayrı eğitim tipi var ki bunu da ayrıca hazırlayacağım videoda izleyebilirsiniz. Dubai ile ilgili haberlere nasıl ulaşabilirsiniz? Şöyle, Dubai ile ilgili yerel haberleri takip edebileceğiniz bazı gazete ve internet siteleri var. Bunlar gulfnews.com, halejtimes.com, thenational.ae ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin resmi haber ajansı olan one.ae. Bu internet sitelerinden günlük haberleri takip edebilirsiniz. Özellikle Covid-19 gibi olağanüstü süreçlerde bu internet siteleri Dubai'de yaşayan vatandaşlar tarafından oldukça fazla ziyaret ediliyor. Çünkü otoriteler tarafından alınan kararlara ulaşım bu internet siteleri sayesinde daha hızlı ve kolay oluyor. Örneğin bayram tatilinin kaç gün olacağını bile insanlar bu haber siteleri sayesinde öğreniyor. Dubai'de evinizde, arabanızda dinleyebileceğiniz güzel radyo istasyonları var. Radyo 1, Virgin Radio gibi İngilizce müzik yapan radyoların yanı sıra Hintliler için Kadak FM ve Radyo Asya gibi, Fransızlar için Eiffel FM, İtalyanlar için Radio La Musica, Filipinliler için WOW 107, İranlılar için Radyo Şoma, Almanlar için Gulikilla Müzik Dubai, Afrikalılar için Afrikan FM gibi birçok radyo seçeneği var. Maalesef Türkçe içeriğe sahip bir radyo henüz yok. Zaten Spotify gibi uygulamalar sayesinde herkes istediği müziği dinleyebiliyor. Dubai'de her zevke hitap eden restoranlar var. Örneğin ben bir Türk olarak aradığım tüm lezzetleri Dubai'de bulabiliyorum. Dünyada Salt Bey olarak tanınan Nusret'in de Instagram'da milyonlarca kişinin takip ettiği Cezene Burak'ın da Dubai'de restoranları bulunuyor. Aynı şekilde Çin'den tutun Hindistan'a, İran'dan tutun İtalya'ya kadar birçok ülkenin meşhur lezzetleri Dubai'de mevcut. Talabat ve Zomato'nun cep telefonu uygulamalarından evinize veya iş yerinize sipariş verebilirsiniz. Nerede ne yenir gibi Dubai'deki lezzetler konusunda da ayrıca bir video hazırlıyorum. Yemekler konusunda bana güvenebilirsiniz. Dubai'de alışveriş yapmak oldukça eğlenceli. Müşteri memnuniyeti de en üst seviyede tutuluyor. İadeler konusunda mağazalar sorun çıkarmıyor. Sorun çıkarmaları durumunda geçerli iade nedeninizi de belirterek emirliğin yetkili birimine şikayet edip hızlı bir yardım alabilirsiniz. Fakat dediğim gibi mağazalar genellikle sorun çıkarmıyor. Şehrin her yerinde bulunan Carrefour marketlerinden veya Union veya Spinneys gibi diğer marketlerden aradığınız her ürünü bulabilirsiniz. Bu marketlerden Türk ürünleri bulmak da mümkün. Şarjah bölgesindeki Gift Market gibi, Dubai'deki Viva marketler zinciri gibi marketlerden de hesaplı alışveriş yapabilirsiniz. InstaShop uygulamasını telefonunuza yükleyerek çevrenizdeki marketlerden evinize sipariş verebilirsiniz. Amazon gibi, Noon gibi alışveriş sitelerinden elektronik ve beyaz eşya dahil her türlü ihtiyaçlarınız için sipariş oluşturabilirsiniz. Bu konuyu da yüzeysel olarak geçiyorum çünkü bu konuda da ayrı bir videoyu hazırlıyorum.
Dubai'deki en büyük gider kalemlerinden birisi de DEVA denilen elektrik, su ve soğutma masrafları. Özellikle çok sıcak yaz mevsimlerinde 3000-4000 dirhemi bulan faturalar ödeyebilirsiniz. Ancak bu rakamlar oturduğunuz evin bahçesinin olup olmadığıyla, kaç odada klima çalıştığıyla ilgili değişebiliyor. Yani tek yatak odalı bir daire için en fazla 500.000 dirhem, iki yatak odalı bir daire için 1000-1500 dirhem de ödeyebilirsiniz. Bu tamamen kullanım miktarı ile ilgili bir durum. Apartman dairelerindeki kullanım bahçe olmadığı için ve tek katlı olduğu için daha az olacaktır. Ayrıca bu faturalara eklenen bedellerden birisi de konut vergisi. Kiranızın %5'ini 12 eşit taksitler şeklinde DEVA faturasını ödüyorsunuz. Az önce belirttiğim rakamlara bu vergi de dahildi. Dubai'de yoğun bir iş temposu olduğu için temizlik, tadilat, tamirat gibi işlere yetişmek çok zor. Eğer evinizde bir yardımcınız yoksa Amazon'un temizlik servisinden faydalanabilirsiniz. Amazon üzerinden tıpkı bir cep telefonu satın alır gibi temizlik hizmeti satın alabilir ve istediğiniz saat, istediğiniz sayıda yardımcı rezervasyonu yapabilirsiniz. Veya başka opsiyonları da değerlendirebilirsiniz. Bir eve taşınmadan önce yeni evinizi kontrol ettirmek istediğinizde veya tamir, bakım gibi şeylere ihtiyacınız olduğunda A+ Maintenance firmasına ulaşabilirsiniz. A'dan Z'ye her konuda size yardımcı olacaklardır. Videonun başında da bahsettiğim gibi Dubai ile ilgili tüm videoları bir oynatma listesi altında toplayacağım. Dubai'ye gelmeden Dubai'yi tanımak için ya da Dubai'deyken bile Dubai'yi daha yakından tanımak için kanalımı takip etmeyi unutmayın.